Bayanlar baylar, sevgili çocuklar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Aykut Bayırlı. Bugün gerçekten benim için çok özel ve mutlu bir gün. Çünkü çok uzun zamandır yapmayı planladığım, arkadaşlarımın benden sürekli ısrarla istemiş olduğu bir vlog çekmek için Antalya Müzesi'nin bahçesindeyim. Umarım herkese düşündüğüm oranda faydalı olur. Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Efendim, bende kalın. Arkeoloji Müzesi'nin şöyle geniş bir otoparkı var. Bugün hafta içi olduğu için çok kalabalık değil. Hafta sonları burası oldukça kalabalık oluyor. Antalya Müzesi çok uzun zamandır yerini değiştirmemiş. Yeriyle ilgili birazcık bilgi vereyim. Hemen şurada Atatürk'ün söylemiş olduğu bir söz var. Ve ayrıca Antalya için bilirsiniz ki Atatürk şöyle demiştir. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir diye. Onun haricinde size bulunduğu yerle ilgili olarak biraz bilgi vermek istiyorum. Çok merkezi bir yerde, bir taraftan Toros Dağları'nın heybetini karşısına almış, diğer taraftan Konyaaltı sahilinin hamiliğini yapan, kale içi yani merkeze çok yakın, Atatürk Parkı ile komşu, önünden tramvay geçen, ulaşımı kolay, gezilmesi, görülmesi elzem bir mekan burası. Yaz günü gelirseniz hemen alt tarafta Beach Park var. Açık hava tiyatrosunun olduğu yer. Burada güzel konserler oluyor. Kış aylarında yine önünde güzel bir kafesi bulunuyor. Buradan Konyaaltı'nın ve tüm Antalya'nın manzarasını seyrede kahvenizi yudumlayarak keyif yapabilirsiniz. Müzenin özelinde konuşmak gerekirse eserlerin hem çeşitliliğinden hem sayısından hem de bize kronolojik olarak Anadolu ve dünya tarihiyle ilgili çok ciddi bilgiler verdiği için İstanbul Arkeoloji ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden sonra 3. sırayı alan nadide bir müze burası. Bronz madalyayı da buraya vermemizi sağlayan eserlerinin büyük bir çoğunluğu Perge'den geldiği için Perge'yi görmek, Antalya Müzesi'ni görmekle hoşnut bir durumdur bence. Evet, yavaş yavaş müzenin içine girelim şimdi. Müzenin girişinde hemen güvenlikten geçtikten sonra karşınızda şöyle bahçeyi görebiliyorsunuz. Böyle sağdan dönerek sol tarafta gişeler var. Burada bu sene güzel bir uygulama yapıldı. Türklere müze kartı 60 lira ve bir sene boyunca istediğiniz her yere, müzelere girebiliyorsunuz burada aldığınız kartla. Burada Antalya Müzesi'nin geçmişiyle ilgili çok güzel bilgiler verilmiş. Şöyle sol köşeden başlayıp devam ettiğiniz zaman resimleriyle beraber size kısacık ben de bilgi vereyim. Müzenin açılış saat 8.30. Kışın 5 çeyrek, yazında 5.30'da kapanıyor. Süleyman Fikri Erten buranın kurucu babası. 76 Bosna Hersek doğumlu, 6 dile hakim. Hırvatça, Sırpça, Almanca, Türkçe, Arapça ve Esperanto dillerini biliyor. Herhangi bir ülkenin dili değil, bu Esperanto destekleyici diller grubuna giriyor. İlk defa Rusya'da kullanılmaya başlamış. Fikri Erten Bey Antalya'da bir Rum lisesinde Türkçe öğretmenliği yapıyor. 21-41 yılları arasında bu müzenin müdürlüğünü yapmış. Antalya'nın o dönemdeki kozmopolit yapısını anlatması açısından oldukça önemli detaylar bunlar. Burada resimleri görülüyor. Kullanmış olduğu malzemeler de var. 1919 yılında Osmanlı toprakları zapturapt altına alınınca burayı İtalyanlar kontrol ediyor. Nispeten ılımlı bir itilaf devleti olduğu için yağma durumu pek fazla yaşanmıyor. Burada burayı ziyaret edenlerin müzeyle ilgili düşünceleri var. Ancak daha sonra yabancı gezginler burayı keşfettikçe ülkeden kaçırılan eserler koleksiyonerlerin ellerinde bitiyor. Süleyman Bey gibi aydınlar sayesinde bir müze fikri ortaya çıkıyor ve kendini gönüllü olarak eserlerin toplanması, korunması ve kollanmasını adıyor.
kendini de müze müdürü olarak adlandırtıyor. Eserler ilk önce 1919'da Keykubat Camii'nde toplanıyor ki burada hepsini adım adım ve resimlerle görmek mümkün. 1930-72 arasında Yivli Minare Camii müze olarak kullanılıyor ve daha sonra bu binaya taşınma gerçekleşiyor. O gün bugündür burası bu güzel eserlere ve bu derin insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor. Antalya Müzesi'nin güzel bir estetiği ve mantığı var. Girişten itibaren bir zaman kapsülü içerisinde seyahat eder gibi sizi alıp günümüze kadar getiriyor. Bu hem insanlık tarihinin hem dünya tarihinin kafanızda şekillenmesi için çok güzel bir metot. Eskiden yeniye doğru gelerek en son etnografyadan çıkarak tam bir daire tamamlıyorsunuz ve sonra çıkışta güzel bir kahve ile gördüklerinizin büyüsünü yaşıyorsunuz. O zaman lafı uzatmadan hadi içeri girelim. Çünkü size göstereceğim çok fazla tarih, anlatacağım çok fazla hikaye var. Turnikeleri geçtik. Hemen sağ tarafta duvarda böyle Antalya'nın merkezin eski yerleşimini gösteren, binaların yapısını gösteren güzel bir kabartma var. Oldukça keyifli bir şey bu da. Evet, turnikelerden geçtikten sonra sol tarafta hemen arkamda gördüğünüz çok güzel bir harita var. Burada gördüğünüz gibi Antalya ile neredeyse 500 kilometrelik bir kıyı hattını kontrol ediyor ve 600 bin yıllık bir tarihi ev sahipliği yapıyor. Fethiye'den Antalya'ya şuradan şöyle bir düz çizgi çektiğiniz zaman güneyde kalan kısım Likya Yarımadası ki tarihin gerçekten kazanının kaynadığı bir yer. Kuzeyde ise birçok eski antik kentin olduğu görkemli bir coğrafya. Selge, Sagalassos, Pisidia, Termessos, Pamfilya bu kentlerden bazıları. Doğuya doğru ise hala çok büyük önemini koruyan Aspendos, Side, Perge, Silyon burada da gördüğünüz gibi yer alıyor. Burada kentlerden biraz bahsetmek istiyorum. Kentler ve kentlerin öneminden daha doğrusu. Patara bugün Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın doğum yeri. Myra ise hayatını geçirip vefat ettiği kilisesinin ve mezarının olduğu yer. Radiopolis şurada görüyorsunuz. Dünyadaki en uzun Grekçe yazıtlarından birinin olduğu yer. Faselis, İskender'in Doğu Seferi esnasında bir kış geçirdiği yer. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz size İskender ile ilgili çok beylik bulunması zor ama gerçekten çok iyi bir kaynak önereceğim. Antalya Helenistik dönemde 2. yüzyılda kurulmuş bir kent. Zamanında deniz su seviyesinin yukarı kalkması, nehir sularının geri çekilmesine, kent kenarlarında bataklıklar oluşmasına ve sıtma ile veba sorunu yaşamasına sebep olmuş. Bir şehir, Araplar Müslümanlaştıktan sonra Kıbrıs ve Rodos gibi birçok adayı kontrol etmeye başlıyor. Buralardan Anadolu kıyılarına seferler düzenlemeye başlıyorlar. Likya ve Pamfilya bu seferlerden nasibini alırken nispeten içeride böyle körfezde kalan Antalya hem surlarından dolayı hem de korunaklı bir pozisyonda olduğu için Bizans'ın 3. metropolü haline geliyor. İlk ikisi tabii ki Konstantinopolis ile Selanik. Perge neden önemli? Şurada Perge'yi görüyoruz. Hem ticari bir merkez hem de Aziz Pavlus'un Anadolu'da da ilk adım attığı yerdir. Aziz Pavlus biliyorsunuz İsa'nın 12 havarisinden biri olmadığı halde Hristiyanlığın yayılmasında en çok emeği geçen kişilerden biridir. Aspendos antik kentler içerisindeki en iyi korunmuş Roma tiyatrosuna sahiptir. Onun da videosunu çekip size anlatacağım. Gerçekten çok görkemli bir tiyatroya sahip. Burası Selçuklu döneminde de kullanılmış ve Atatürk'ün bizzat ziyaret ettiği yerlerden birisidir. Side, Roma çağındaki en büyük köle pazarlarından biri. Bugün bir sahil kentidir ve orada hala tiyatroyu gidip ziyaret edebilirsiniz. Yazında çeşitli etkinliklerin yapıldığı, konserlerin verildiği gerçekten mükemmel bir havası var. Turnikelerden geçtik, haritayı solumuza aldık ve müzenin giriş kapısından yavaş yavaş içeriye giriyoruz. Girdikten sonra hemen sağa döndüğümüzde benim bu müzeyle ilgili en çok sevdiğim yerlerden birisine geliyoruz. İşte burası çocuklar için hazırlanmış gerçekten mükemmel bir yer. Neden diyeceksiniz? Çünkü hafta sonu, hafta içi her ne zaman okullardan müsaitlik bulabilirseniz çocuklarınızla gelebileceğiniz ve dolu dolu bir vakit geçirebileceğiniz bir yer burası. Çocuklarınız da eminim bu köşeleri çok sevecekler. Şimdi şöyle en baştan başlayalım. Size burasıyla ilgili biraz bilgi vereyim. Çocuklar bu salon bizim diye asılmış. Burası gerçekten şahane. Şimdi efendim burası Karayın Mağarası ile başlıyor.
Karain hem Neandertal hem de Sapiens'in birlikte yaşadığı bilinen dünyadaki tek mağara. Bu önemli. Bu ne demek peki? Burada 600 bin yıllık bir tarih var demek. Yani Anadolu 600 bin yıllık kesintisiz bir yaşama sahne olan bir arena demek. Sapiens, Latince bilge ve zeki demek. Aklını kullanan insan diyebiliriz buna. Neandertal ise ondan önceki mağara adamı olarak nitelendirdiğimiz kesim. Sonra kronolojik olarak Çatalhöyük geliyor. Çatalhöyük Konya'da. Buradan tabelalardan da takip edebilirsiniz. Neolitik'in zirve yaptığı dönem artık. Yani M.Ö. 8000 ile 5000 arası şehirleşmenin, tarımın ve hayvancılığın başladığı dönem diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi bu dönemde evlere giriş damlardan, sokak kavramı yok. Evler bitişik. Her ev bir oda ve bir depodan oluşuyor ve tek katlı. Bina yapımında kullanılan malzeme kerpiç, ağaç ve kamış. Bu evlerin duvarlarında bol miktarda insan ve hayvan resimleri bulunmuş. Ayrıca ev içlerinde de orijinal boğabaşı, koçbaşı ve geyik başlarına rastlanmıştır. Sonra Alacahöyük Çorum geliyor. Şurada levhada gördüğünüz gibi. Bu artık Tunç devri demek. Kalay ve bakırın karışımından oluşan bir madde tunç. Biliyorsunuz bu dönemde yazı bulunuyor. Bu çok önemli bir gelişme. Daha güçlü silahlar, süs eşyaları yapılıyor. Şehircilik başlıyor. Bakınız sokaklar var artık. Evlerin girişleri aşağı inmiş, pencere, avlu kavramı var ve malzemeler şekillendirilmiş, testiler görüyorsunuz. Sonra hemen geçiyoruz. Burada Perge canlandırılmış ki Perge bu müze için gerçekten çok önemli. Dediğim gibi eserlerin birçoğu buranın hamam bölgesinden geliyor. İşte hemen burada gördüğünüz gibi Helenistik kuleler canlandırılmış. Roma Onurlandırma Galerisi. Arkasından Sütunlu Cadde, Anıtsal Çeşme. Daha sonra Patara geliyor. Gördüğünüz gibi. Levhalardan da böyle takip edebilirsiniz. Patara Likya Birliği'nin merkezi. Şurada meclis binası var. Bu da önemli bir konu. İlk demokrasi uygulanan bir merkezdir. Bundan da anlaşılacağı üzere. Sonrasında 15 yıl önce kazısı yapılmış bir deniz feneri var. Burada görüyorsunuz. Dünyadaki en eski ve en iyi korunmuş deniz feneri diye geçer. Antalya'ya 45 dakika mesafededir. Bunu da görmek isterseniz biraz zorlu bir yolu var. Buna da özel bir zaman ayırmanız gerekecek. Daha sonra meşhur Aspendos ve görkemli tiyatro. Bunu size anlatmayı çok istiyorum. Bu da gerçekten görmeniz gereken bir yer. Yaz aylarında buralarda hem dans gösterileri oluyor hem konserler oluyor. Ambiyansı harika. Burayı kesinlikle görün. Bu da yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir mesafede Antalya'ya. Sonra Kaleiçi geliyor. Zaman tünelinde. Bunların hepsini yukarıdan da takip edebiliyorsunuz. Kaleiçi Yivli Minare, Saat Kulesi ve artık neredeyse tamamen kaybolmuş olan meslek erbaplarını görebiliyoruz burada. Çocuklar için yapılmış olan salondan çıktık. Hemen sağa dönerek turumuza devam ediyoruz. Evet, şimdi sağ taraftan mağaralardan devam ediyoruz. Bu ilk vitrinde Toroslarda bulunan kayaçların içerisinde fosilleşmiş canlılar var. Toroslar zamanında deniz altındaymış. Çok enteresan geliyor size dedim. Ben de ilk öğrendiğimde garip gelmişti bana. Şimdi abartıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Afrika masasının kütlesinin zamanla hareketiyle sıkıştırması sonucunda Toroslar yeryüzüne çıkıyor. Ve yerden 2000 metre yükseklikte bile deniz canlılarına ait fosillerin olması mümkün hale geliyor. İşte burada da gördüğünüz gibi şurada deniz kabukları falan var. Bunlar işte hep buralardan, bu coğrafyadan, bu karşıki dağlardan gelmiş. Burada ilk cam mekanın tam karşı tarafında bir mamut kemiği görüyoruz. Hemen yanında el kadar bir kafatası. Ama bu cam mekanlarda beni en heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu. Karain'den gelme bu. İlk insan formunun kalıntısı olması açısından önemli. Burada kemikten malzemeler, obsidyen, elle yapılmış çanak, çömlek vesaire var. Bunların hepsi Karain mağarasından gelmiş. Gördüğünüz gibi yanında isimleri yazıyor. Tunç Çağı'nın malzemelerini görüyoruz. Ne doğuda ne de batıda tunç malzemeleri yoktur. Bunlar daha çok kuzeyden geliyor. Bu vitrinlerde metal malzemeleri de görüyoruz. Çünkü
O dönemin mübah malzemesi tunçtur. Ancak pahalı olduğu için halka inmesi zordur. Bu yüzden tunca öykünen metal ile malzemeler yapılmıştır. Şurada bir ana tanrıça var. Dinler açısından ve Anadolu için çok önemlidir. Hacılar Büyük'ten gelmiştir ve M.Ö. 5000 yılına tarihlenmektedir. Bu vitrinin en heyecan veren parçalardan bir tanesi budur. Şimdi bu vitrinler kronolojik olarak dediğim gibi takip ederken hemen şöyle karşımıza mavi ile belirlenmiş, ayrılmış özel bir bölüm var. Bunun bir öneminin olması lazım değil mi? Bu şekilde ayrı tutulduğuna göre. Burası Manfred Meinwurm isimli meşhur bir Viyanalı'nın köşesi. Neden mi? Manfred Bey 1963 senesinde turist olarak geldiği Antalya'da Tunç Çağı'na tarihlenen yani M.Ö. 3000-2000 bu boğa başını şöyle yakından size göstereyim. Antalya'dan bir dükkandan alıyor. O zaman bu eserler dükkanlarda satılıyor. 1970 senesinde bir kanun çıkıyor ve ülkelerde çıkarılan eserler hiçbir şekilde kendi ülkelerinden götürülmeyecek diye. Kenarlarda bununla ilgili güzel bilgiler de var. Birçok ülke buna imza atıyor ancak 2015 senesinde bu beyefendi bu parçayı 50 senedir bende duruyor artık yerine teslim etmek lazım diyerek kargo ile buraya gönderiyor. Bildiğiniz kargo ile. Çok ilginç değil mi? Evet, bu da böyle özellikle bir bölüm. Hemen o mavi bölümün böyle karşı tarafında Karataş Semaiyük'ten gelen gömüleri görüyoruz. Burası Likya ve Pamfilya halklarını birleştiren bir geçiş noktası. Aslında yaklaşık 4000 sene önce insanların küp şeklinde dediğimiz alanlara gömüldüğü bir nekropol burası. Nekro, ölü, polis, şehir demek bildiğiniz gibi. Antik şehirlerde mezarların ya da toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim bu, nekropol. Buradan çok ciddi mezar hediyeleri gelmiş, bulunmuş. İnsanlar buraya anne karnındaki haliyle gömülmüş. Şurada o betimlenmeye çalışmış birazcık ama tabii ki derli toplu değil artık kemikler. Yani şu denmek istemiş, insanlar geldiği gibi gider ya da gitmeli diye bir düşünce hakim olmuş insanlarda. Ve bu küplerin ağızlarının kadın rahmine benzetildiğini, öyle imgelendiğini ifade eden konunun uzmanları da var. Ve burada enteresan bir durum var. Mezarlar çok derinde değil. Yerden 1-1,5 metre civarında, bazılarında birden fazla insan var. Demek ki burada aile mezarı kavramı oluşmuş ve muhtemelen insanlar öldükçe mezarlar açılıyor, yeni ölenler de diğerlerin yanına gömülüp öteki dünyada da bir arada olsun fikri yatıyor bunun altında. Hemen solda görülen bu aleti çok iyi biliyorsunuz. Bu çömlekçi çarkı. Tufan Dağıstanlı hocanın fotoğraflamış olduğu sistemin nasıl çalıştığını anlatan çok detaylı bir bölüm burası. Şöyle baktığınız zaman çömlekçi çarkı hem İngilizce hem Türkçesiyle anlatılmış duvarlarda. Kısaca şöyle özetleyebilirim size burayı. Tunç ve bronzun elde edilmesi ile ki bakır ve kalayın belli oranlarda birleşimiyle oluşmaktadır. Daha dayanıklı metal kaplar, gösterişli çanak çömlekler üretilmiştir. Burada tarih, geometrik dönem, arkaik dönem, klasik dönem, Helenistik dönem, Roma dönemi ve Bizans dönemi olarak sıralanmış. Bölge kazıları bölümüne buradan giriş yapılıyor. Burada Antalya ili ilçesinde yapılmış kazılardan, çeşitli yerlerden gelen eserler var. Bu salonun Şahı Merdanı bu ortadaki bölüm bence. Oradaki malzemelerin hepsi tek bir mezardan çıkmış olup 700'lere tarihlenmiştir. Kaçak kazı sırasında kaçak kazının bildirilmesiyle jandarma ve müzenin müdahalesiyle Elmalı tarafından çıkarılmış eserler bunlar. Yayla Antalya'sı diyebiliriz. Yani yaylada bile zenginliği göstermesi açısından çok önemli bence. İçinde Urartu kazanları, Urartu tipi kemerler. Şurada şunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir ana tanrıça var. Leto. Leto bildiğiniz gibi Apollon ile Artemis'in anası
Bir Anadolu anası, bir Anadolu bacısı. Apollo'yu sırtında taşır, Artemis'i elinden tutar bir şekilde bir ananın sevgisi ve sempatisini temsil eder. Bu yüzünde arkaik gülümseme dediğimiz İyon atölyesinden tanınan bir gülümseme var. Başka rahibe heykelleri de bulunmuş. Bunlar Efes Artemis Tapınağı'nda bulunan arkaik döneme tarihlenen heykellerle çağdaş. Şimdi diyeceksiniz ki bronz, alaşım ya da neyse artık malzemesi bunca güzel mermer heykelin arasında bunun ne işi var? Avrupa'da ya da Anadolu'da diğer müzeleri gezerken muhteşem mermer heykelleri görüyoruz. Ancak unutmayalım ki onlar Roma döneminde yapılmış, daha önceki dönemlere ait bronz heykellerin mermer kopyaları. O bronz heykelleri beğenen Romalı heykeltıraşlar kendi yorum ve ustalıklarına katarak aynalarını mermere işlemişler. Bunları bulmamız çok zor. Neden? İki sebebi var. Birincisi bronz eritilebilir bir malzeme. Anadolu'da birçok medeniyet hüküm sürdüğü için daha sonraki yıllarda bunlar eritilerek başka malzemelere, silah vesaireye dönüştürülmüş. İkinci sebep ise bu heykellerin bazıları erken dönem inançlarına ait tanrıların heykelleri olduğu ve günah kabul edildiği için eritilmişlerdir. O yüzden elimize bu tür eserler çok az geçiyor. Ancak unutmamak lazım ki bronz eserler eskiden şehirleri en fazla süsleyen eserlerdi. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi yakından bakacak olursanız bu heykellerin üzerinde boya izlerinin olduğunu da görüyoruz. Zamanında bunlar yapıldığında aklınızın alamayacağı kadar güzel, canlı ve parlak renklerle boyanmış. Atis bir kere çok önemli bir karakter. Perge'de 1972'de Sütunlu Cadde'de yapılan kazılarda bulunuyor bu. Oldukça kötü durumda bulunmuşken ince bir restorasyon çalışmasıyla bugüne getirilmiş. Atis, Kibele'nin, Firik Kibelesi'nin bazen oğlu bazen sevgilisi olarak geçen mitolojik bir karakter. Kibele ile olan kavuşulamaz bir aşkı var. Onunla tam evlenecekken başka birisiyle evlenmesi ve daha sonra Kibele'nin tekrar karşısına çıkması esnasında ama utançtan ama pişmanlıktan bazı hikayelere göre de Kibele'nin onu çıldırtması sonucu kendisini hadım etmiş. Buna çok üzülen Kibele de onu sonsuza kadar hayatta kalsın diye onu bir çınar ağacına dönüştürdüğü gibi bir mitolojik hikayesi var. Bu yandaki dal parçası da Atis'in doğaya dökülüp oradan tekrar can bulmasını tasvir ettiği düşünülür. Şurada hemen ayağının dibinde. Ayrıca bu hadım üzerinden Kibele rahiplerinin Kibele rahiplik statüsüne gelebilmesi için bir törenle kendini hadım etmesi gerekmektedir. Ama bu alelade bir tören değil öyle düşündüğünüz gibi bir vecd, bir coşkunluk durumu gerektiren bir tören. İşte o tören esnasında şarap, coşku, vecd olmalıdır ki kendinden geçip hadım işlemini gerçekleştirebilsin. Burada bu vecd haline geçiş için dans meselesi öne çıkıyor. O yüzden Atis'in burada sağ kolu yok gördüğünüz gibi. O dans durumunu tasvir edebilmesi için ayak ve ellerinin yani vücut oranlarının aynı olmadığını yani dans haline geçtiğini temsil etmek istemişler burada. Karın ve baldır bölgesinin açık bırakıldığını görüyorsunuz. Bu da o hadım törenine bir atıf yapıldığını ama o neşeli gülen yüzü ile bu hadım olayından acı duymadığını tam tersi mutluluk duyduğu anlamı çıkıyor. Çünkü hadım meselesi sonradan bir bitkiye dönüşür. Onun için yeniden doğuş demektir bu. Kibele zaten bildiğiniz gibi bereket tanrıçası. Atis de onunla birlikte bir yeniden doğuşu simgelemektedir. Onunla ilgili bilgiler var. En egzantrik özelliklerinden biri de şurada Firik başlığı var kafasında. Bu da çok enteresan bir şey. Bu Firiklere özgü bir başlık. Hem kıta Yunanistan'da klasik ve Helenistik hem de Roma'da çok sıklıkla kullanılan bir kişinin doğulu ya da Anadolu olduğunu göstermek için kullanılan bir başlık haline gelmiş ve Fransız ihtilalinde bile bir başkaldırı ve bu başkaldırı esnasında simgesel bir anlam yüklenmiş bu başlığa. Hatta bazı Güney Amerika'da başkaldıran ülkelerde de aynı anlam bu başlığa yüklenmiş. Burada da Hermes var. Hermes bu da bir bronz örnek. Normal bir heykel gibi değil de mil taşları gibi kullanılmış bu yollarda. Çünkü antik dönemde Hermes yolcuların ya da gece yürüyenlerin ya da bir amaç uğruna bir yere gidenlerin tanrısı. Hemen yanında gene açıklamaları var. Evet, bölge kazıları sonunda Karain, badem ağacı, Perge, Lumira, Patara, kaçak kazılarından gelenler var. Hemen Atis'in arka tarafında Perge ve Arikanda'dan ele geçen eserler var. Burada gördüğünüz gibi Perge dediğim gibi çok önemliydi bizim için. Ama asıl önemli konu şurada, şunu belirtmek istiyorum.
bir mutfak tezgahı var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu tezgah niye önemli? Çünkü Roma dönemi mutfak tezgahının birebir aynısıdır bu. O yüzden çok önemli. Perge ile ilgili söylemek istediğim önemli bir şey var. Bir kitap var. Burada hemen bir dipnot vermiş olayım. İsmi Bir Pamfilya Seyahati. 1850 senesinde Antalyalı bir Rum vatandaşı Daniel olduğunun yaptığı seyahati anlatıyor. Başlangıcı çok samimi bir anlatım ve itiraf ile başlıyor ve 1850 yılında arkadaşlarla bir gezi yapmayı planladık diyor. Hemen yanı başımızda tarihi kentler varken biz neden bunları gidip görmüyoruz? Avrupalı, Amerikalı seyahatlerden öğreniyoruz diye serzenişte bulunuyor. Bu samimi ve güzel bir itiraf ve bence inanın bugün bizim durumumuza çok uymakta. Daha sonra gezmeye başlıyorlar. Aspendos, Perges'i de birçok yer geziyorlar. Başlarına gelenlerini anlatıyor. İşte orada diyor ki sikkeleri, mermer başlıkları aldık ama öyle başkaları gibi almadık, çalmadık diyor. Eğlenceli, komik, yani sanki başka almana nasıl bir yöntem oluyorsa gibi böyle komik güzel anlatımları var. Nadir kitaptan almıştım ben. Bulursanız tavsiye ederim. Gerçekten buraları anlatan, işte başlarına gelenleri anlatan samimi bir de yazılmış bir kitap. Evet. Bu arka tarafta heykellere geçmeden hemen önce milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen kabartmalar var. Heykel yontuculuğunda kullanılan bazı malzemeler görülüyor şurada köşede. Yarım kalmış bir baş var. Bu da bize o dönemin heykel yontuculuğu ile ilgili bilgiler veriyor açıkçası. Burada yine tarihi bir kronoloji var. Şöyle sağdan sola doğru ilk eserler ve bu hayvan figürleri artık klasik döneme yakın. Anatomik olarak hayvan detayları verilebiliyor ama daha çok simgesel, bunlar pek doğala yakın olmayan detaylar. Sembolik daha ziyade. Burada ata binen bir kişinin elbise kıvrımlarında da bu sembolik, yani doğala yakın olmayan ayrıntıları görebiliyoruz. Bundan sonra artık klasik dönem heykeltıraşlığı geliyor ki en önemli örneklerinden biri biliyorsunuz Bodrum Halikarnassos'taki mauzoleumdur. Burada artık figürleri arkadan görünüm ki ayak tabanı bile betimlenebilmiş. Bir de vücudunun artık cepheye dönüşünü heykellere verebilmeye başlamışlar. Sadece yandan tasvir artık 3 boyutlu hale gelmeye başlıyor. Ki bu da heykelcilik adına çok önemli bir gelişim ve estetik. Bir sonraki dönemde Helenistik dönem olup o dönemde en iyi eserleri veren atölyelerden biri Bergama'da yer alıyor. Bu arada Bergama'yı gezmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü Anadolu'nun Endik Tiyatrosu da orada yer alıyor ve çok önemli bir antike. Şimdi efendim heykel salonuna girip biraz büyülenelim diyeceğim ama bir türlü giremiyoruz. Tam köşe başında şurada bir çevirme var çünkü. Bunu size özellikle anlatmak istiyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Leton kutsal alanından yine Antalya'ya yakın bir yer burası. Çıkarılmış olan Artemis heykeli. Şunun heybetine bakar mısınız? Hemen arkasındaki panoda şurada bunun tarihi anlatılıyor. Ama bu şekilde değil de binlerce parçadan bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılmış bir eser. Leton'da Leto, Artemis ve Apollon'a adanmış bir tapınak yapısı var orada. Büyük bir yangın çıkıyor zamanında. Orada sergilenen mermer heykeller yanarak yıkılıyorlar. Sanırsınız ki taş yanmaz ama öyle değil. Mermer yüksek ısılara maruz kaldığında kirece dönüşür biliyorsunuz. Yanarak yıkıldıkları yerde bunlar ele geçiriliyor 1960'larda. Şurada tabelada bunlar sıra sıra anlatılmış. Şimdi bu müzede benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesine geldik. Burada cadı kazanı kaynıyor gerçekten. Hadi gelin orayı gezmeye başlayalım. Burası arkeolog Sayın Edip Özgür Hocayı da burada anmadan geçmemek lazım. Perge isimli yazılmış güzel bir kitabı var dostlar. Burada hemen imparator ve imparatoriçeler salonuna girmeden önce Perge antik kentiyle ilgili bilgi var. Şeması da burada. Klasik bir Roma kentinde ne olması gerekiyorsa burada hepsi mevcut. Tiyatro, işte Helenistik kuleler, hamam, agora, magellum, yani balık pazarı, onurlandırma galerisi, stadyum, her şey gayet güzel bir göz banyosu yapacak şekilde canlı ve ayakta burada. Evet, artık girelim değil mi salona? İşte karşınızda imparatorlar ve imparatoriçeler. Şu salonun güzelliğine bakar mısınız? Efendim, şimdi bu kenardakiler imparator ve imparatoriçelere ait ama şu ortada gördükleriniz değil.
Ama onların da farklı özellikleri olduğu için buradalar. İlk heykelimiz bu dans eden kız ya da dansöz heykeli. En tekil, farklı ve göz alıcı eserlerden birisi bu. Tam da böyle karşısına geçtim, oturdum. Böyle hem seyrediyorum hem de size onunla ilgili biraz bilgiler vereyim. Şimdi bunun tam olarak hikayesi bilinmiyor. Çünkü bir yazıtla ele geçmemiş bu. Yazıtla ele geçmeyen eserlerin hikayeleri tam olarak bilinmiyor. Ancak tahminde bulunuluyor. Bu da yine Perge'den gelme bir eser. Tarihsel anlamda iki büyük önemi var bunun. Birincisi dans etmekte olan bir kızın tam dansın zirvesindeyken böyle sanki tepeden bakılmış ve o şekilde görüldüğü gibi fotoğrafının birebir taşa yansıtılmış hali gibi. Bu bir kere çok önemli bir ustalık işi. Gerçekten yani yapıldığı dönemi düşünecek olursanız bu kadar bir fotoğrafın kalıbının çıkarılması gibi hakikaten bu zerafeti verebilmek için çok usta olmak gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi ise bu heykellerle alakalı olarak Perge. Perge'yi düşünmek lazım. Neden? Perge'de çok büyük bir ihtimalle ya da birden fazla heykel üretim merkezleri olmalı. Çünkü bu kadar nitelikli, bu kadar çok heykelin olması başka türlü mümkün değil. Bu hala daha tartışma konusu. Bilinmiyor ama öyle olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Perge'nin çok zengin bir kent olduğunu biliyoruz. Roma döneminde ticaret yolları üzerinde olması, zengin insanların burada yaşaması bunun sebebi. Bir kere bu yadsınamaz bir gerçek. Kendinden önceki klasik ve Helenistik dönemin karakterini çok iyi bilen bir atölye burası. Çünkü onları özelliklerini replikalarda yani kopyalarında çok iyi bir şekilde yansıtmaktadırlar. Bu da işte o örneklerden bir tanesi. Şimdi gördüğünüz gibi iki tür mermerden yapılmış. Saçları ve kıyafeti koyu, cildi ise beyaz mermer. Bunun ilk örnekleri Sicilya'da ortaya çıkıyor tarihte. Bakınız şöyle kıyafetleri ıslak gibi. Şöyle yaklaşıp size detaylarını göstereyim. Şu kıvrımlara bakar mısınız? Yani resmen resim gibi. Yakından şöyle de göstermiş olayım. Kıyafeti ıslak böyle vücuduna yapışır şekilde öyle detay vermişler. Dansöz heykelinin hemen karşısında şurada Nemesis heykeli var. Aslında Zeus ile ilişkilendirilir. Nemesis öç tanrısı, Tike de şans tanrısı. Birazdan onu da göreceğiz. Yani bunlar birbirlerinin muadili gibi, Yin ve Yang gibi. Artemis ile çok fazla irtibatlandırırlar. Aslında Nemesis'teki duruş, şimdi burada gördüğünüz gibi bir eli çenesinin altında, bir eli kıyafetini tutar haliyle evlilikle ilgili bir iffetin, vakurluk ve ağırlığını gördüğümüz bir heykel aslında bu. Sol elinde bir uzunluk ölçüsü tutuyor. Şöyle yakından göstereyim size. Bu da bir attribüttür. Yani Tanrıçanın elinde veya ellerinde olan şeylere attribütleri diyoruz. Yani onların sıfatları bir yerde. Onun hemen yanında bir Lusus Verius heykeli var. 160'lı yıllar olması lazım. Marcus Aurelius ile çifte imparator olarak Roma'yı yönetmiş hükümdardır. Fazla heykeline rastlanmaz. Orada imparatorların tek tip başları yok. Hangi heykelin hangi tipe ait olduğunu biz bile biliyoruz. Mesela bir savaş kazandığında, hayatında önemli bir gelişme olduğunda o olaya ithafen onlara bir tip yaratılıyor. Eğer uzun hüküm sürdüyse birçok farklı tipi olur hükümdarların. Mesela Hadrian'ın 7 farklı tipi var. Hepsinin de bir ismi var. Bu tiplerdeki olay da şu: yüzde, saç ve sakalda bir değişiklik oluyor. İşte bu da Lucius Verus'un 4. tipine dayansa da diğer tiplerinde bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmış aslında. Detaylar çok güzel. Şu saçlar, kıvrımlar devasa. Ele bakar mısınız? Burada da bir Nemesis. Devam ediyoruz. Şurada küçük bir büst görüyoruz. Kendisi Antinos olarak nitelendiriliyor, isimlendiriliyor. Antinos şöyle küçük bir büst, yanında da şöyle upuzun bir açıklama. Önemli birisi olması gerekir değil mi?
bu durumda. Şimdi Antinos kim? Antinos Bolulu bir genç. 11-12 yaşlarında imparatorluk topraklarında eğitilmeye başlanıyor. Hadrian onu bir favori, bir gözde olarak seçer ve özel bir şekilde eğitim almasını sağlar. 16-17 yaşlarına geldiği zaman artık Hadrian'ın ekibine ve kortejine katılır. Onunla beraber Akdeniz turu yapar. 29 yaşında vefat eder. Çok genç yaşta vefat etmiştir. Hadrian bu arada nasıl bir imparator? Birazdan onun da heykelini göstereceğim. Trajanus'un evlatlık oğludur Hadrian. İmparatorlar o dönemlerde kendilerine yeni oğullar seçip kendi yerlerini şöyle aslında imparatorluk babadan oğula geçmekte tabii ki ama o dönemde her oğul tabii istenilen niteliklerde olmadığı için imparatorlar kendilerine yeni oğullar seçip kendi yerlerini almasını sağlıyorlar. İşte Hadrian da böyle bir imparator. Trajanus'un imparatorluğu en geniş sınırlarına getiren oğlu Hadrian da bu sınırları koruyabilen bir imparator. Bunu da burada belirtmek lazım. Hadrian at üstünde bütün Anadolu'yu geziyor ve Mısır'a ulaştığında da hangi sebeple olduğu bilinmiyor. Tabi Antonos yanında. Bu Antonos'un suikast konusunda tahminler yüksek. Nil Nehri'nde boğulduğu söyleniyor. Şimdi Hadrian ile Antonos'un arasında dostluktan daha öte bir ilişki olduğu düşünülüyor. Antik çağda homoseksüellik norm olarak kabul ediliyordu. Hatta asıl garip olan heteroseksüellikti. O yüzden erkekler arasında ilişki olması çok alışıldık bir durum. Şimdi bu çocuğun ölümünden sonra Hadrian yıkılıyor. Ancak bu çocuk gerçekten o kadar güzeldir ki ilk defa imparatorluk toprakları içerisinde imparator harici birisi tanrısallaştırılır. Antinos Mısır'da öldüğü için Mısır tanrısı Osiris ile özdeşleştirilip bir kült oluşturulur ve adına tapınaklar, anıtlar inşa edilir. British Museum'da bunların örneklerini görebiliyoruz. Devamında burada bir Hadrian heykeli göreceğiz. Meşhur Hadrian'ımız. Evet, Hadrian'ımız şurada. Hadrian Anadolu'da çok sıklıkla bulunan bir imparator heykeli. Çünkü Anadolu'ya en çok kendisi ilgilenmiş. Sabina resmi eşidir. Hemen yanında o da şurada. Şimdi burada bu üçlü yan yana konularak Hadrian'ın hikayesi müze yetkilileri tarafından bütünlenmek istenmiştir. Güzel bir düşünce bence. Sıralama açısından şahane. Burada da gene bir Hadrian. Hadrian'ın hemen yanında da babası Trajanus'u görüyoruz. Şimdi Trajanus Roma dönemindeki 5 iyi imparatordan bir tanesi. Komutan imparatorlardan biri olup 20 yıllık hükümdarlık hayatının 10 senesini at sırtında geçirmiş. Hemen yanında küçük bir figür var. Şöyle görüyoruz. Daçyalı birisi bu. Romanya'yı ele geçirmiş olmasına ithafen yapılmış bu. İmparatorların biraz önce dedik ya imparatorlar farklı şekilde betimlenir diye. Şimdi baktığımız zaman alınlarına düşen kakülleri onların barkodları gibi denir. Arkeolojide böyle bir söylem vardır. Çünkü kendilerine özgü bir şekil verilmiştir. Şimdi kazılarda heykellerin sadece alın kısmı bulunsa dahi bunun kime ait olduğu bilinebiliyor. Şimdi bu 108'lere tarihlenir. Çünkü o tarihte basılan sikkelerde bu 100 görülüyor. O yüzden de bunun tarihi net bir şekilde belirtiliyor. Elbisede ya da zırhında şöyle detay olarak göstereyim size. Medusa, karşılıklı duran grifonlar yani aslan vücutlu, kartal kanatlı mitolojik yaratıklar diyebiliriz. Bazen de kartal görürüz. İşte bunlar Roma'nın gücünü gösteren nişanelerdir. Hemen Trajan'ın karşısında üç güzeller var. Karitler diye de geçer İngilizcesi. Bunlar Troya ile ilişkilendirenler de var bunu. Afrodit ve Athena ile derler ama değildir. Şimdi bunlar Helenistik dönemde ilk defa ortaya çıkan resim mozaiklerde ortaya çıktığını, nerede çıktığını bilmediğimiz ama o andan itibaren sıklıkla kullanılmaya başlanan heykel grubudur aslında. Şimdi Afrodit ile ilişkisi şu şekilde, onun yardımcıları olarak geçer. Her işine koşan perilerdir. İsimleri de vardır hatta, parlaklık, çiçeklenme ve sevinç. Yani Afrodit'in misyonunu simgeleyen ögeler bunlarda. Septimus Severus'u görüyoruz. Yanında her zaman Julia Donna olur, karısıdır. 180 sonrası Severuslar dönemi olarak geçer 220'ye kadar.
Julia Donna çok dominant bir karakterdir. Septimus Severus 40 yaşlarından sonra evlenir bu Suriyeli güzel ile. O yaşa kadar çocuğu olmaz çeşitli sebeplerden dolayı. Evlendiği işte kişiler genç ölmüştür vesaire gibi. Ancak bu güzelden 2 çocuğu olur Septimus Severus'un. İsimleri Caracalla ve Geta'dır. Nemrut'a gidenler bilirler, orada bir Cendere Köprüsü vardır. Bu aile tarafından yaptırılmış. 4 adet sütunu var ve köprüde bu aile fertlerinin isimleri var. Şimdi bu ailenin bir özelliği var. Bu aile döneminde imparatorluk artık o kadar büyük bir hale gelmiş ki tek bir kişi tarafından idare edilemiyor ve ufak ufak çözülmeler başlıyor. Julia Donna durum karşısında hemen bir aksiyon olarak şöyle diyor. Biz çok güzel, mutlu bir aileyiz. Benim oğullarım imparatorluk ikiye bölünürse tüm imparatorluğu güzelce ailecek yönetiriz diyor. Hatta sikke bastırılıyor. İkisi yan yana, çocuklar önde. Tam bir aile saadeti yani. Ancak evdeki hesap çarşı ölmüyor. Çünkü Caracalla Getta'yı annesinin kucağında bıçaklıyor. Hatta annesinin eli de zarar görüyor bu bıçaklama esnasında. Tabi sonra ne oluyor? Aile paramparça oluyor. Bu aynı zamanda imparatorluğun da parçalanmaya başladığı dönem olur daha sonra. Ve daha sonra ileride imparator olan Caracalla Getta'ya ait ne varsa ülkede hepsini kırdırıyor, sildiriyor. Böyle de trajik bir hikayesi var bu ailenin. Tanrılar ve Tanrıçalar salonuna gireceğiz. Orası da bambaşka bir salon. Şöyle baktığınızda hep sağa doğru dediğim gibi bir kapsülün içerisindeymiş gibi sizi yönlendiriyor burası. İşte burası da böyle şahane bir salon. Bu Afrodit'tir. Bunların hepsinin belli özellikleri var. Yani ilk görüşte aslında bunlar karıştırılır ama daha sonra antik şeyler gezdikçe, müzeler gezdikçe bunları hemen ilk görüşte tanır hale gelirsiniz. Mesela avcı bir betimleme varsa Artemis'tir. Zeus'un olduğu yerde mutlaka Hera'yı da beklemek lazım. Tike, söyledim daha önce, şans tanrıçasıdır. Nemesis ile beraberdir. Genelde çünkü biri diğerinin zıttıdır. Tike'yi işte burada görüyoruz. Şöyle şans tanrıçası. Şimdi burada bir Artemis heykeli var. Gene gördüğünüz gibi kırmızı bir nişte. Bu da önemli bir heykel çünkü Perge'nin baş tanrıçası bir kere. O yüzden çok bulunur bu. Sadağından ok çıkarırken betimlenmiş. Neden? Çünkü avcıdır kendisi. Yanında geyik vardır ki kutsal hayvanıdır. Şöyle. Ve avlanıyorsa yanında mutlaka köpeği olmalıdır. Şurada görüyorsunuz. Çoklu kırıklı parçaların yine birleştirilmiş ama güzel bir restorasyon örneğidir bu. Güzel bir kitonu vardır. Kiton etek diye geçer, kısa elbise diye geçer gördüğünüz gibi. Saçları toplu. En büyük özelliği de heykellerinde hep bir sadağının olması. Arkasında okları taşıdığı, çünkü avcı niteliği olan bir tanrıçadır. Hemen şu köşede Athena'yı göreceğiz. Şurada. Mitolojiye göre Zeus'un kafasından doğmuştur Athena. Bir kehanete göre Zeus, flörtlerinden ya da eşlerinden biri olan Metis'ten bir çocuğu olacağı ve onu tahtından indireceği rivayet edilir. Kehanet edilir daha doğrusu. O da Metis'i bir sineğe dönüştürüp yutar. Ama çok geçtir çünkü Metis artık hamile kalmıştır. Ve Zeus bir süre sonra şiddetli baş ağrıları çekmeye başlar. Bu ağrılar dayanılmaz hale gelince Hephaistos'un başını çekiciyle yarması ile Athena'nın yetişkin, zırhlı ve giyinik haliyle ortaya çıktığı mitolojide anlatılır. Athena her zaman aynı burada olduğu gibi o kadın bakire ağırlığı ve vakurluğu korur bir şekilde betimlenmiştir. Sonrasında tabii ki kimi göreceğiz? Zeus. Tanrıların tanrısı. İşte o da heybetli bir tanrı. Orada gördüğünüz gibi. Perge'de kendine çok fazla yer bulamaz Zeus aslına baktığınızda. Çeşme yapısında karşımıza çıkar. Buranın Zeus'la beraber Artemis ve Hadrian'a adanmış olduğu söylenir. Kanatlı kartalı hemen böyle yan tarafında. Atribütüdür onun da, simgesidir yani bir anlamda. Bir de asası vardır. Şimdi elinde tanrısallığını gösteren bir kap tutar.
Bunu da seramik örneklerinden anlarız. Bu Zeus heykeli Sütunlu Cadde'nin sonunda bulunan iki katlı çeşmenin bir yerlerini süslediği tahmin ediliyor. Devamında yine bir Afrodit heykeli var. Burada Ares'in kalkanını kullanarak kendini yansıtması konusu vardır. Bunun kopyaları birçok yerde var ancak bu kalkan buraya özgüdür. Hemen burada sandaletini bağlayan Hermes heykeli. Bu da gene çok bilinen heykellerden biri. Sağ ayağını bir kaplumbağanın üzerine basmıştır. Kaplumbağalardan bir lir yapması ve liri Apollon'a hediye etmesi mitosu vardır bunun da. O mitosa atıftır bu. Perge'de bulunan bu replikası o ana kadar bulunanlar içerisinde en iyisiymiş. Ve o ana kadar gerçekten bunun Hermes olup olmadığı tartışılıyormuş. Ancak kaplumbağanın varlığı ve sopasının ucunda 8 harfi derler. Onu açıkçası ben çok göremedim ama bunun Hermes olduğunu ispatlıyor derler. Bu yine Perge'nin katmış olduğu özgünlüklerden bir tanesi. Evet, burada Hygeia'yı görüyoruz. Hügeia Asklepion'un kızıdır. Hijyen kelimesi ondan türemiştir. Elinde bir bereket boynuzu tutar. Normalde iki yılan değil tek yılan olmalıdır ama burada iki tane var. Yılan Kornikoyon'dan beslenir. Bu da yine Perge'nin katmış olduğu özgünlüklerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Evet, şimdi çıkışa yakın en sağda bir Apollon görüyoruz. Apollon Kitaros diye geçer. Kitara çalan Apollon yani. Yanında Marsyas. En solda Muse heykeli. Bunun bir hikayesi var. Athena bir flüt yapar. 2 boruludur. Bunu çalmaya başlar ama flüt çalarken yanakları şişmiş bir vaziyetteyken kendisinin suretini suda görür ve çirkinleştiğini fark eder. Bu arada Hera ve Afrodit de onunla dalga geçer çok çirkin oldun diye. Onun üzerine Athena da bu ne biçim bir alet deyip bunu fırlatıp atar ve bunu çalanı da lanetler. O saatten sonra bunu çalacak olan kişiyi de lanetler ve bunu da Marsyas bulur. Bu lanet meselesinden, lanetlenme meselesinden habersizdir. Marsyas bir safirdir. Gayretli, çalışkan, lider ruhlu bir kişiliktir ve kısa zamanda bu flütte uzmanlaşır ve onu çok iyi çalmaya başlar. Apollon da lirde çok uzmandır. Üstelik serde tanrı olmak vardır Apollon için. Kendine bu durumu yediremez ve onu bir düelloya davet eder. Hakem de Midas'tır. Adaletine güvenilen Frig kralı meşhur Midas. Bir kurul oluşturulur, oylama yapılır ama Midas'ın 2 oy hakkı vardır. Çok demokratik olmasa da adaletine çok güvenilir Midas'ın. Ve bu 2 oy sayesinde de yarışmanın galibi Midas'ın oyu Marsyas'a gittiği için Marsyas olur. Çünkü flüt ile doğaya uyumlu çok daha güzel sesler çıkarmıştır. Apollon tabi bu duruma çok sinirlenir ve lirini tersten çalar. Bir de yanında şarkı söyler. Ve bunun aynısını Marsyas'ın yapmasını ister. Ama flüt tersten çalınamaz tabii ki. Bunun üzerine Apollon kendini galip ilan eder ve Midas'ı lanetler. Bir de onu eşek kulaklı yapar. Sen çok iyi duyamıyorsun galiba diye. Marsyas da aynı şekilde cezalandırır ve bu mitos güzel sanatlarda çok fazla işlenmiştir. Marsyas'ın da en son derisini üzer. Aynı İsa'nın çarmıha gerildiği gibi olan cezalandırma sahnesi çok betimlenir antik sanatta. Hatta bugün bile Çine çayının bu Marsyas'ın derisini yüzerken akan kanlarla oluştuğu kabul edilir. Eşek kulaklı Midas'ın hikayesi de buradan gelmektedir. Bu salondan çıkmadan son bir Afrodit heykeli göstermek istiyorum şurada. Bu da 2015 yılında Perge'de bulunmuş bir heykel. Heykelin kaidesinde isim var. Şöyle size göstereyim onu yakından. Clemens diye başlıyor. Yani bu heykelin banisi, parayı veren kişi. Sonra başka yerlerde de bu ismin ortaya çıktığını görüyoruz. Brüksel'de bir müzede sergilenen bir Tike heykelinde de aynı baninin isminin olduğu ve bu heykelin kaçak yollarla yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmış oluyor. Bu Perge'nin ilk defa başına gelen bir durum değil tabii ki. Çünkü çok nitelikli malzeme verdiği ve kent çok büyük olduğu için kazı tarihinden 1946'dan itibaren maalesef çok yağmalanmış bir kent Perge. Bu ispat neticesinde de bazı eserler geri getirilebilmiş. Bunlardan biri de çok keyifli bir lahit. Bunu göreceğiz. Bir Herakles lahiti. Alt yarısı Perge'de bulunmuş, üst yarısı yıllarca Amerika'da, Boston'da sergilenmiş
Ve buraya Ertuğrul Güney'in Kültür Bakanlığı döneminde 2010'da getirilmiş, birleştirilmiş yorgun Herakles var. Ve bunun gibi birçok örnekleri var. Aslı Perge'de bulunmuş, parçaları başka yerlerde olan ve mahkeme yoluyla gelmiş heykeller. Hemen Tanrı ve Tanrıçaların karşısındaki kırmızı perdeyle ayrılmış bir odada bu Asklepios heykeli su şifa maksadı ile yine aynı bölümde kendisine yer bulabilmiş. Şöyle baktığımız zaman elinde bir mortar tutuyor. İşte bu bitkileri karıştırmak için kullanılan bir kap. Kendisi sağlık dağıtıcısı olması sebebiyle bu şekilde betimlenmiş. Buradaki heykeller muhtemelen aynı atölyeden çıkmış çünkü aynı betimlemeler, aynı eklemlemeler var hepsinde. Asklepios'un hemen karşısında Helios, güneş tanrısı. Aslında doğulu bir tanrı, güneşe tapınım meselesi yüzünden. Bunun kökeni Zerdüştlüğe, Mitraizm'e kadar götürülebilir. Anadolu'da daha çok yeraltı bir tapınımdır ama bir yerden sonra Roma'ya da geçmiştir. Mesela Konstantin için bile bir dönem en önemli tanrıdır bu. Büyük İskender'in yontularını andırmakta. Çünkü İskender Makedonya'da Yunan olarak başladığı seferinde bir noktadan sonra artık doğulaşmıştır. O yüzden Helios'un ona benzetilmesi bu sebeptendir. İskender'in ona benzetilmesi ise tanrısallaştırılmıştır. Yani tanrısallaştırılma meselesidir. Hemen gene karşısında Asklepios'un yanında Selene, o da ay tanrıçası. Bafa'da, Latmos ya da Beşparmak Dağları'ndaki bir çobanla yaşadığı mitos. Dolayısıyla aslında Anadolu'dur. Burada Selene heykelinin yan tarafında hemen Karakalla'nın resmini görüyoruz. Aynı çeşme yapısındadır bu. O yüzden burada yer bulmuş kendisine. Karakalla Selene tapınağına kurban sunmak için çıktığı bir seferde suikasta uğruyor. O yüzden burada onun yanında. Karakalla çok enteresan karakterlerden ve tarihi kişiliklerden biri. Şimdi kardeşini öldürerek başa gelmesi, kıyım yapması, onun hatırasının hatırlanmak istenmemesine sebep oluyor. Buna da tarihte Donnate Memorial deniyor. Onunla ilgili ne kadar heykel, kabartma vesaire varsa hepsi tarumar edilmiştir bu yüzden. Yani onunla ilgili hiçbir şey görülmek istemiyor. Yani hatırası hatırlanmak istemiyor. Donnate Memorial bu anlama geliyor. O yüzden Roma toprakları içinden tek parça olarak gelmesi sebebiyle önemli bir yeri var bu Karakalla'nın. Burada da söylendiği gibi İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün bağlı birimi olarak hizmet verecek olan İstanbul Havalimanı Müzesi'ndeki Türkiye'nin hazineleri tahtının yüzleri sergisine geçici olarak gönderilmiştir diyor. Normalde buradaydı. Karakalla'nın hemen yanında Tike, başında kent surlarını temsil eden bir başlık, sağ elinde meşale taşıdığı anlaşılan bir heykel. Bu sağ elin parçaları da müzede var. Çok parça parça, o yüzden böyle kalmış. Ama meşale taşıdığı oradan anlaşılıyor. Şimdi mozaikler salonunda böyle başlar var. Bu başlar içerisinde önemli bir tane bir baş göstereceğim size. Şurada gördüğünüz gibi Sopo'nun başı bu. Sopo, Lesbos yani Lille adasından bir kadın şair. Milattan önce 630-570 yılları arasında yaşıyor. Sadece kadınlara yazmıyor şiiri tabii ki. Başka güzel şiirleri de var. Ama işte bu kadınlara olan düşkünlüğü ve merakından dolayı onun lezbiyen olduğu düşünüyor. O yüzden bugün bu sapık ve lezbiyen kelimeleri de işte bu Lesbos adasından ve bu Sopo'dan gelir. Gene bu mozaikler salonunda burada 3 başlı bir heykel var. Hekate'dir bu. Yaklaşık 1 metre 30 santim civarında küçük bir heykel bu. Yer altına geçişi, tünelleri, kapıları koruyan bir tanrıçadır Hekate. Onun önemli tapınağı Milas'ta Lagina'dadır. Evet, şimdi gene çok ama çok güzel bir yere gidiyoruz. Burası da Perge Tiyatro binasından çıkan heykellerin bulunmuş olduğu bir salon. Burada gerçekten size göstermek istediğim çok güzel heykeller var. Bu salona bayılacaksınız. Hadi girelim efendim. Salonu bir kere genel olarak size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi
Filiz kuşakları yukarıda. Devasa heykeller. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne, azizliğine, yüceliğine? Meşhur Hermes. Hemen arkasında da bir filiz kuşağı. Şimdi efendim Hermes'in hemen sol tarafında da Perge Tiyatrosu'nu görüyorsunuz. Orada bilgisayarda resmedilmiş bu. Şimdi 1960'larda kazılmaya başlanıyor. Burası o zamanlara kadar pek bir heykel yok ama ondan sonra kazı çalışmaları hızlanıyor ve heykel üstüne heykel çıkarılıyor. Burada da rahmetli Arzu Öztürk tarafından çizilmiş bir Perge Tiyatrosu'nun sahne binası var. Onu göstereceğim birazdan. Hatta onu şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada neredeyse her bir sütun aralığına bir heykel yerleştirildiğini düşünün. İrili ufaklı imparator ve kahraman heykelleri. Evet, bu çok heybetli Hermes heykeli. Kanatlı başı ve kanatlı ayakları ile Hermes biliyorsunuz bir ulaktır. Tanrılar ile insanlar arasında iletişimi sağlar. İnsanlar tanrılar için kurban kestiklerinde bunu götüren karakterdir. Başı ile gövdesi arasında ciddi bir ton farkı var. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bu iki farklı mermer kullanıldığı için değil, heykel düşüp baş gövdeden ayrılmış ve daha sonra baş kısmı nemli bir ortamda bulunmuş ve o nemden dolayı da mermer renk değiştirmiş. Evet, Hermes'in hemen arkasında böyle bir friz kuşağı var. Şimdi diyeceksiniz ki friz nedir? Friz efendim mimarlıkta binaların duvarının üst kısmı ile alındığın hemen altındaki süslemelere verilen isim olarak geçer. Burada bir kurban sahnesi betimlemesi var. Hayvanlar bir sıra halinde gördüğünüz gibi getiriliyor. Ortadaki tanrıçaya getiriliyor. Buna prosesyon deniyor. Buradaki tanrıçaya Artemis Diyan var ama aslında bu Tike'dir. Şans tanrıçası. Sol elinde meyve dolu bir bereket boynuzu vardır. Kornikondur bu. Öyle geçer adı. Artemis'in elinde ise Baitlos olur genelde. Baitlos nedir? O da meteor taşıdır. Antik dönemde meteor taşına bir tanrı gibi tapınılıyordu. Bizim Kabe'deki Hacerül Esved taşı gibi bir kutsallığı olan bir taş bu. Ve tanrıça betimlemesi. O yüzden Hacerül Esved taşı da biliyorsunuz Kabe'nin duvarında bulunan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah parlak bir taş. Şimdi Hermes'ten hemen arkanızı döndüğünüzde buranın gerçekten en etkileyici heykellerden birisi var. Karşınızda Marsilyas. Marsilyas'ın hikayesini biraz önce anlattık. Böyle bir barok, patetik yani yüzündeki acı deniyor buna. O yüzündeki acı, saç ve sakallarındaki gölge oyunlarının en iyi işlendiği heykellerden bir tanesi bu heykel. Buraya gelen ziyaretçilerin belki de önünde en fazla zaman geçirdiği eserlerden bir tanesi bu. Ama hakkını teslim etmek lazım. Yani normal bir insanın iki katı büyüklüğünde neredeyse 3-3,5 metre bu heykel. Ve göz alıcı bir ihtişamı var. Burada vahşi o ormanlarda gezen Dionysos'un takipçisi işte o safir kimliğiyle karşımızda. Helenistik dönemin etkisiyle herhalde Roma döneminde kopyası yapılmış bir heykel bu ama anatomik detaylar o kadar belirgin ki ayağındaki damarları bile gerçekmiş gibi gösterebilmişler. Şurada size göstereyim. Artık yani o kadar detaya varmış bu iş. Şimdi bununla ilgili farklı görüşler de var. Bir kısım hocalar der ki bunun için tiyatro binasında biraz yukarıda olduğu için hani seyirciler karşıdan bazen de aşağıdan baktıkları zaman yüze tam hakim olsun diye bu şekilde yapıldığı düşünülüyor. Bazıları da bunun aslında başka bir yer için tasarlandığını ama daha sonradan alelacele tiyatroya getirildiği, o yüzden de tiyatronun konseptine pek uymadığını söylüyorlar bu heykelin bu şekilde yapılışının yani yüzünün bu şekilde betimlenmesinin. Gerçek birçok tarihi detay gibi bilinmiyor tabii ki ama bilinen bir şey var ki o da bu heykeli çok sevip önünde çok zaman geçirmek isteyeceğiniz, çok fotoğraf, video çektirmek isteyeceğiniz çünkü gerçekten bu salonun ve bu müzenin en heybetli, en görmeye değer tekil eserlerinden bir tanesi bu. Evet, Marsilyas'ın hemen karşısında yine tiyatronun birinci katının en merkezi yerinden bulunmuş bir Dionysos
heykeli var. Bildiğiniz gibi tiyatrolar onun tapınakları. Onun Yunanistan'a gelmesiyle ortaya çıkmış. Burada biraz feminen bir görüntüsü var Dionysos'un. Bu zaman zaman Apollon ve onun başına gelmiştir. 2. yüzyıldan bir feminen Dionysos diye geçer bu. Burada biraz Dionysos'tan bahsetmek istiyorum. Kimdir şimdi bu tanrı? Dionysos, Roma adı Bacchus olan eski Yunan şarap, eğlence ve tiyatro tanrısıydı. Olimpos Dağı'nın kötü çocuğu olarak belki de Olimpos tanrılarının en renklisiydi. Yunan mitolojisinde Dionysos Hindistan'a kadar seyahat etti ve kültürünü Yunanistan'a yaydı. Aslında kendisi de Doğu kökenli olarak bilinir. Onun onunla zevk sefa alemleri düzenlenirdi. Bu ayinlerde katılımcılar kendilerini aşacak derecede bir dans ve eğlence çılgınlığına kendilerini kaptırırlardı. Tiyatronun Dionysos'a tapanlar gibi kendi kişiliklerini geride bırakmaya ve canlandırdıkları karakterlerle bütünleşmeye çalıştıkları için bu etkinlikten doğduğuna inanılıyor. Bu da gerçekten ilginç bir bilgi. Orada da bir Herakles heykeli var. Bu da gene devasa bir şey. Kafası yok bunun. Birazdan yorgun Herakles'i göreceğiz. Orada anlatacağım size Herakles'i. İskender tabii ki de buraların olmazsa olmazlarından, çok genç yaşlarda Doğu seferine çıkar ve dünyayı neredeyse fetheden bir komutan. Çok önemli bir karakter. Dediğim gibi size bununla ilgili 3 ciltlik bir kaynak tavsiye edeceğim. İskender hepinizin gerçekten bilmesi gereken, okuması gereken, dünya tarihine, coğrafyasına şekil vermiş birisi. Evet, buradan artık lahitler salonuna giriyoruz. Lahit biliyorsunuz duvarları taştan ya da tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar demek. Lahitlerin içine cenazelerle birlikte değerli eşyaları da konuluyordu. Bu da lahitleri her zaman tabii ki soyguncuların hedefi haline getirmişti. Hemen girer girmez sağda bir tane ostotek var. Çocuk lahti. Çocuk lahtinin 2 tane girlanda olur. Şu üzüm bağları şeklinde olan 2 tane yarım yuvarlağa girland deniyor. Şurada da gene bir girlandlı lahit var. Özellikle dökümayon yani afyon atölyesinde işlenmiştir bunlar. Medusa bazen mask bazen portrelerde olur. Bunlar afyonda işlenip karayolu ile Perge'ye getirilmiş olmalı diyenler var. Mermer kesin afyondan ama orada yarı işlenip Antalya'ya getirilmiş de deniyor. Çünkü Perge'ye kadar zarar görmeden getirmenin zor olduğu söyleniyor. Şimdi şurada size göstermek istediğim çok sevimli, güzel bir lahit var. Bu lahit hayvanseverlerin eminim oldukça hoşuna gidecektir. Radope isimli bir kadının çok sevdiği köpeği Stefanos'a yaptırdığı bir lahit bu. Hemen şurada yukarıda açıklaması yazıyor. Hatta burada bir tane şiir var. Köpeğe adına yazılmış. Şiirde de diyor ki Radope'nin mutluluğuydu o. Nokta nokta diye çağırırlardı sevimli Stefanos'u. Onunla oynayanlar. Saklıyor içinde bu mezar birdenbire ölümün alıp götürdüğünü. Kaybolup giden köpek Stefanos'un mezarı bu. Ağladı ona Radope ve bir insan gibi gömdü onu. Ben köpek Stefanos, yaptırdı Radope mezarımı. Evet, burada yazıda anlatılanlar bunlar. Gerçekten sevimli. Buraya geldiğiniz zaman Lahitler Salonu'nda bunu da görmeden geçmeyin. Kırmızı nişlerde, perdelerde olan bölümler buraların önemli eserleri. İşte burada da bir Herakles lahdini görüyoruz. Herakles lahitleri dünyanın birçok yerinde var. Herakles bildiğiniz gibi 12 işiyle ünlüdür. Şimdi size birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül diye bildiğimiz çapkın Zeus'un gayrimeşru çocuğu. Zeus'un karısı Hera tabii ki yine sinirli, kızgın ve Herkül ile o yüzden çok uğraşıyor. En son onu delirtir ve kendi çocuklarını öldürmesiyle sonuçlanan bir cinnete sürükler. Bunun üzerine Herkül çok üzgün ve bu günahtan nasıl kurtulurum diye Delphi kahinine gider. Kahin de ona 12 sene boyunca Miken kralı Eurystheus'un hizmetine girmesini ve o ne istiyorsa yapmasını söyler. Herkül doğduğu andan itibaren tanrısal güçlere sahip ve en güçlü tanrılardan biridir. Kral
Eritseus 12 yıl boyunca ona yapılması çok zor. Farklı 12 görev verir. İşte bunların içerisinde birçok imkansız canavar tarzı hayvanların getirilmesi gibi görevler var. Herakles bunların hepsini başarır ve sonra günahlarından arınmış bir şekilde ölümsüz tanrılar arasında yerini alır. İşte kaynaklarda bu Herakles'in 12 işi olarak geçer ve bunlar lahitlerde olduğu gibi birçok yerde süslemelerde kullanılıyor. Başka enteresan bir bilgi de Herakles yaptığı ilk işte genç ve dinamik bir şekilde betimlenirken en son işlere doğru artık yorgun, yaşlı olarak tasvir edilmiştir. Birazdan bu salonun şahı Merdanı Yorgun Herakles heykelinde de bundan bahsedeceğiz. Buradaki lahit de 2017 yılında Zürih'ten Türkiye'ye iade edilmiş ve bir eser İngiltere'den Cenevre'ye getirilirken yakalanıyor. Çünkü nereye ait olduğu bilinmiyor. Biraz önce gördüğümüz heykelle birebir aynı detaylara sahip olması yüzünden Perge'de üretildiği anlaşılıyor. Evet, şimdi burada da çok enteresan bir lahit var. Lahit Aurelia isimli bir bayanın kendisi için yaptırmış olduğu bir lahit. Lahitin kapağında Aurelia ve bir zamanlar eşi olan kişi betimlenmiş ama yüzü tam olarak belirtilmemiş. Şimdi lahitin üzerinde enteresan bir yazıt var. Oradan da anladığımız kadarıyla. Ee, Diyor ki ben Aurelia Botania Demetria. Bu lahti kendim için yaptırdım. Oraya sadece kendi cesedimin gömülmesini ve ölümümün hemen akabinde lahtin varislerim tarafından demir ve kurşuna kapatılmasını istiyorum der. Milattan sonra 2. yüzyıldır. Aurelia ablamız burada yaşamını bilmek zor ama ölümünü bir sanat eseri haline getirmiş gerçekten. Zira lahtin altı ve üstü ayrı ayrı konuşuyor gördüğünüz gibi. Julian Lescaut'a ait olduğu anlaşılan bir lahit bu. Klineli bir lahit olarak geçer. Klinede bir karı kocanın yüzü betimlenmiş. Sanki tüm lahitte çok ciddi bir aile efradının betimlenmesi, yarı tanrılaştırılmaları durumu var. Yani burada figürler artık inanılmaz boyutlara ulaşmış. Yani artık neredeyse şeyden çıkacak gibi, lahitten çıkacak, canlanacakmış gibi o kadar detaylı ve güzel artık burada figürler. Sadece kapağın bulunduğu bir lahit var. Lahit parçası var. Önemli bir örnek. Bu da 2. yüzyıl tarihli Ariadne diye geçiyor. Kendisi Theseus'un sevgilisi. Ariadne bir adada uyurken Theseus onu terk eder ve o terk ettiği anda Dionysos gelir. O andan itibaren sevgilisi ve sonra da kocası olur Ariadne'nin. Onların buluşması ve tanışması her yerde böyle bilinir ve betimlenir. Bazı sahnelerde üzüm vardır. İşte bu da Dionysos'un gelecek olmasını anlatır. Dionysos aynı zamanda şarap ve bağ bozumu tanrısı biliyorsunuz. Gövdesi yoktur bu lahtin. Yani kapak bu kadar güzelse artık gövdesi kim bilir nasıl olur. Ayak ucunda hemen şurada bir kertenkele var. Çok ince bir detay. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle küçücük bir şey. O yüzden enteresan bir eserdir bu. Hemen lahitlere çıkarken burada böyle küçük bir oda yapılmış. Ölü gömme geleneklerini göstermek için 15 yıl önce eklenmiş burası. O yüzden biraz böyle potpori gibi olmuş. Her şey var burada. Enteresan lahitler var yine. Madalyonlu lahitler diye geçiyor. Onlar var. Ortada bir Medusa var gördüğünüz gibi. Ve onu taşıyan Nikeler, zafer tanrıçaları yani başlarını Medusa'dan öteki tarafa çevirmiş. En çok dikkati çeken şurada steller var. Nedir stel dersek genellikle yekpare taştan oluşmuş dikilmiş bir anıt. Ayrıca Yunan ve Romalılara ait üzerinde dinsel yazı ve ölü portresi taşıyan sütun demek. Bu steller Roma dönemine ait milattan sonra 3. yüzyıl Likyalıların 12 tanrısının betimlendiği bir stel. Şimdi şurada gördüğümüz gibi evet sağında ve solunda ortadaki figürün onun altışardan 12 figür var ama ortada başka bir figür ve altta bir figür daha var. Gördüğünüz gibi onlar muhtemelen
kült heykellerin sembolleri ama toplamda 14 figür var burada. Bir de altlarında köpekler var. Pek fark edilmiyor buradan ama. Bu da bize o dönemde Likya kültüründe köpeklerin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. İşte o ölü gömme geleneklerinde şöyle oda mezarları da burada gösterilmiş, betimlenmiş yerde. Şimdi burada müzenin en görkemli lahitlerinden hem hikaye hem de görüntü olarak en tekil eserlerinden birisini görüyoruz. İsmi Dionysik Frizli lahit olarak da inşa edilmiş. Çok varyantı var hikayenin. Burada ama genel olarak şöyle Lukurgos diye Trakyalı bir kral var. Dionysus'un doğu seferi esnasında onun kendi topraklarından geçmesine izin vermez, müsaade etmez. Bunun üzerine Dionysus onu cezalandırmak ister ve kralı sarhoş eder. Kral da cinnet geçirir sarhoş olduktan sonra. Kralın etrafında asma yaprakları çıkar. Kral da bunları o ruh haliyle keser. Lukurgos'un bu kesmiş olduğu aslında asma yaprakları değil, kendi çocuklarıdır. Sahnede ona referanslar var. Burada gördüğünüz gibi karısı çocuğunu emziriyor şu vaziyette. Yerde yatan ölmüş çocuklar var. Hemen lahitlerin çıkışında da burada yorgun Herakles var. Peki bunun ne gibi bir özelliği vardı? Bunu böyle perdeleyip farklı sergilemişler. Çünkü yaklaşık 30 yıl boyunca alt kısmı Antalya'da, üst tarafı Boston'da bir müzede sergilenmiş bunun. Kaçırılmış eserlerden bir tanesi bu. Çok büyük değil gördüğünüz gibi. Biraz önce gördüğümüz heybetli heykellere oranla. Şimdi Boston'dakinin alçı kopyası alınıp buradakine oturtulduğunda birebir buna ait olduğu anlaşılınca geri vermek zorunda kalıyorlar bu heykeli. Tabii ki yıllarca süren mahkeme safahatından sonra Türkiye'ye geri getirilebilen eserlere güzel bir örnek olduğu için bunu böyle allayıp pullayıp burada sergiliyoruz. Yine Güney Hamamı'nda bulunmuş bir heykel bu. Geri getirilişi ise 2010 senesi. Devamında çok sade bir lahit var ama önemli lahitlerden bir tanesi bu şampiyon atlet Lucius Septimus Lahti, şampiyon Lahti olarak geçer. Patara'dan meclis binasının önünden bulunmuş bir lahit bu. Kendisi bir atlettir. 5 tane madalyon görüyorsunuz. Bu atletin aldığı madalyalardır. Yuvarlak sepetler var ve sepetlerin ortasında hangi kentlerde birinci olduğu yazıyor bu şampiyon atletin. O yüzden de adı zaten şampiyon atlet Lahti. Yine şurada bir lahit var ama üzerinde çok fazla bir şey yok. Sadece bir köşede Priamos Akilleus'un elini öpüyor. Priamos biliyorsunuz Troya kralı, Akilleus, Aşil, akalı savaşçı. Hektor'u Priamos'un oğlunu öldürür ve surların etrafında 7 kez cesedini arabasıyla döndürüp cesedini Troyalılara geri vermez. Gece karanlık bastığında da Priamos tebdili kıyafet Akilleus'un çadırına gidip ondan oğlunun cesedini ister. İlyada'nın en dokunaklı anlatımlarından birisidir bu. İşte onun anlatıldığı bir lahit parçası. Bunu da yine Troya filminde eğer seyretmediyseniz Brad Pitt'in çevirmiş olduğu bir filmde hem Troya şehrinin savaşını hem de bu sahneleri görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Artık dışarı çıkılıyor. Dışarı çıkılmadan hemen önce şurada sol tarafta 6. yüzyıla ait yontu sanatını gösteren bir eser var. Elmalı'dan ele geçirilmiş bir kilise parapeti bu. Nedir parapet diyecek olursanız halk arasında korkuluk adıyla bilinir. Binaların çatı, balkon ve teras gibi bölümlerine korkuluk amacıyla yapılan koruyucu alçak duvarlara denir. Bunların yanı sıra köprü ve benzeri yapılarda da korkuluk duvarı olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada üzerinde çok güzel figürler var. Asıl o yüzden göstermek istedim bunu size. Kutsal güvercinin indiği melekler falan resmedilmiş burada. Şunu özellikle göstermek istiyorum. Şu betimleme çok güzel. Çok tatlı ve hoş detaylar var burada. İnsanı gerçekten gülümseten. İşte buradaki yüzünün ifadesi olsun, güvercinin arka ayağının güvercinin kendisinden büyük neredeyse ya da kafadan büyük oluşuna bakar mısınız? Gerçekten tebessüm ettiren güzel bir bölüm bu da. O yüzden bunu göstermek istedim. Evet, müze gezimizi bitirmiş olduk.
Biliyorum biraz uzun sürdü, kafanızı şişirmiş olabilirim ancak bütün eserlerle ilgili çok fazla bilgi olsun istedim. Buraya bence en az 2 saatinizi ayırın. Bu eserleri doya doya seyretmek, öğrenmek, dinlemek, anlamak için ve sonrasında da belki bir yarım saat Konyaaltı sahilini ve o Torosların eşsiz manzarasını görebilmek için. Efendim umarım faydalı olmuştur. Güzel bir vlog olmasını istedim. Bundan başka merak ettiğiniz, anlatmamı istediğiniz, öğrenmek istediğiniz yerler varsa lütfen bana yazın, yorumlarda özelden de ulaştırabilirsiniz. Onları sizin için anlatmaya çalışacağım. Hemen çıkışta gene sağ tarafta böyle bir sergi salonu var. Evet, şu anda çıktım müzeden. Bunları bana yorumlarda yazın efendim. Sizler için araştırıp anlatmaya, güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız efendim mutlu kalın, hoşça kalın. Tabii bir de bende kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Bay bay.